Hiç oturduğun yerde geçmişte olan ya da olmayan şeyler yüzünden kendini sıkışmış hissettiğin oldu mu? Mesela sevgilinin senden önce yaşamış olduğu ilişkileri, anıları, deneyimleri, mesajları, belki fotoğrafları görüp kendini gerçekten huzursuz hissettiğin anlar var mı? Ve belki de o eski anılara takılıp kaldığın ve kendini hiç istemediğin bir savaşın içinde buldun. Ne dersin? Ama unutma, bu savaş senin ya da onun geçmişiyle ilgili değil. Yani aslında geçmişle ilgili değil. Sadece senin zihninde. Bugün retroaktif kıskançlık, yani sevgilinin özel hayatında var olan kişinin geçmişine dair duyduğun kıskançlık üzerine konuşacağız. Ve belki de bu girdaptan nasıl çıkacağını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Birincisi, gerçekle yüzleş. O geçmiş senin değil. Kendine sorman gereken birinci soru şu: bu kıskançlık neden var? Sevgilinin geçmişte senden önce herhangi biriyle, farklı biriyle mutlu olmasının sende yarattığı o huzursuzluk neden var ve bu huzursuzluk niye içinde? Çünkü burada olan şey, bu büyüyen huzursuzluk aslında karşı tarafla ilgili değil, tamamen seninle ilgili bir konu. Olan bir şeyi değiştirememe hissi seni huzursuz ediyor. Ama işin gerçeği şu: geçmişte ne yaşandıysa yaşandı, ne olduysa oldu. Ama sadece geçmişte oldu ve o kişi şu an seni tercih etti. Bugünün en önemli şeyi de bu: seninle birlikte olmayı tercih etti. İkincisi, o geçmiş o olsun diye var. Bazen sevdiğimiz insanları geçmişinden koparmak isteriz, ayırmak isteriz. Ama unutmamak gereken bir şey var: eğer biz onları sevdiysek unutma ki geçmişlerinin yarattığı o kişiyi sevdik. Yani bugün var olan kişiyi sevdik tüm deneyimleriyle birlikte. İşte o geçmiş sevdiğin kişiyi yaratan en önemli parça. Eğer o deneyimler olmasaydı şu an o sevdiğin kişi de karşında olmayacak. Şöyle düşün: bir ağacın gölgesinde kendini huzurlu hissediyorsan ve dinleniyorsan ve serinliyorsan unutma ki o ağaç senden çok önce kök saldı ve büyümeye başladı. Ve tabii üçüncüsü, kendine bir dön. Güvensizliklerini görmezden gelme. Bu kıskançlık çoğu zaman özgüven eksikliğinden oluşan bir sonuçtur. Sevgilinin eski sevgilisiyle ya da geçmişiyle kendini kıyaslamak, acaba ben yeterli miyim sorusunun yanında getirir içsel olarak. Ve bunun sonucunda da acaba hala aklı onda mı diye paranoyalara kapılırsın. Böyle düşüncelere sahipsen bunlar seni çok yoruyor, değil mi? O halde kendine şu soruyu sor: sevgilim geçmişini unutmak zorunda mı? Yoksa ben onun şu anda benim yanımda olduğunu kabul etmek zorunda mıyım? Unutma ki kendi güvensizliklerini iyileştirmeden dışarıdaki kimse sana yeterli gelemez. Bir diğeri, kendi hikayene odaklan ya. Sürekli sevgilinin geçmişteki hikayelerine odaklanırsan şu an birlikte yazdığınız hikayeyi göremez hale gelirsin. Kendi anılarını oluştur, anı biriktir birlikte. Kendi bağlarını kuvvetlendir. Ve en önemlisi, şunu kabul et: senin değerini belirleyen şey başkalarının seninle ilgili düşünceleri değil. Ya da düşündüğünü sandığın şeyler hiç değil. Sen olduğun gibi değerlisin. Ve tabii kabul edip serbest bırak. Şunu bilmek sana gerçekten çok iyi gelecek mesela: sevdiğin insan geçmişte kim olursa olsun, hangi deneyimleri yaşamış olursa olsun şu an seninle birlikte. Gerçek olan tek şey şu an. İkiniz de birlikte birbirinizin geçmişini değiştiremez ya da silemezsiniz. Ama birbirinizin bugününe, yani şu anına ve tabii ki de geleceğine dokunabilirsiniz ve bu hikayeyi siz büyütebilirsiniz. Bu tarz bir kıskançlık aslında sadece bir illüzyondur ve gerçekte de yoktur. Sadece senin zihnindedir. Kısacası geçmiş artık yok. Sadece sen varsın, bugün var ve sevdiğin ya da sevgilin olan insan var. O yüzden de böyle bir ilişkiyi yaşıyorsan şuna odaklanman gerekiyor: geçmişin gölgesiyle bir şeyleri karartmak değil, bugünün ışığıyla geleceği görebilmek. Ve tabii bu duyguyla baş edemiyorsan emin ol, yalnız değilsin. Birçok kişi bu tarz bir duyguyla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Ama unutma ki bu duyguları yaşıyor olmak kötü bir şey değil. Sadece bu duyguların seni yönetmesine izin vermek aslında senin seçimin. Yapman gereken şeyler de aslında gerçekten çok basit. Birincisi, kendine güven, özgüvenini güçlendir. Özgüvenini güçlendirebilecek ne kadar çok şey varsa bunları yap ve kendini birileriyle kıyaslamaktan vazgeç. Unutma ki birileriyle kıyasladığın zaman aslında sadece kendine kötülük yapıyorsun. Herhangi bir rakip arıyorsan en büyük rakibin sensin.
Kendinle yarış. Eğer gerçekten yarışsız duramıyorsan mesela ama bir başkasıyla değil ya da birinin geçmişiyle değil. Geçmişiyle olmadığı için de geçmişe değil bugüne odaklan. Bugün yaşadıklarına odaklan. Bugün sana hissettirdiklerine odaklan ve gelecekte bunu nasıl büyütebilirime odaklan. Yani bugünden yarına bak. Geçmiş geçmişte kal. Ve en önemlisi biraz önce de söylediğim gibi karşılıklı olarak özel hayatın içerisinde sevgilinin geçmişi senin düşmanın değil. Senin onu sevmenin ve ona karşı duyduğun güçlü hislerin aslında belki de en önemli parçası. Çünkü eğer o bunları yaşamamış olsaydı kendine şu soruyu sor bakalım. Gerçekten böyle bir karaktere sahip olmasaydı, gerçekten böyle bir duruşa sahip olmasaydı ve gerçekten böyle bir deneyime sahip olmasaydı onu gerçekten sevecek miydi? Unutma, gerçek aşk geçmişe takılıp kalmakla şekillenmez. Geleceğe bugünden itibaren ve bugünün farkında olarak bakarak şekillenir. Ve tabii videonun bu dakikasına kadar geldiysen de ve bu video içinde bir şeylere dokunabildiyse takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma. Aynı zamanda bu tarz kıskançlık gösterdiğini düşündüğün arkadaşlarınla da bu videoyu paylaşıp onların da bu videodan feyz almalarını sağla. Yeni videolarda da görüşene kadar da kendine iyi bak.